Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşak poğaça yapamayanlara özel olarak hazırladığım poğaça tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 paket instant maya, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 bardak ılık su ekledikten sonra üzerini kapatıp 5 dakika kadar ön mayalama yapıyorum. Ön mayalama yaptıktan sonra şöyle bir karıştırıyorum. Maya çok güzel bir şekilde aktifleşti. 1 bardak ılık süt ekliyorum. 1 bardak sıvı yağ ekliyorum. 1 yemek kaşığı kadarını ayırdım. En son hamuru toparlamakta kullanacağım. 2 adet yumurta akı kullandım. Sarısını üzeri için ayırdım. Şöyle bir karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekliyorum. Unun üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuzumu ekledikten sonra yavaş yavaş kontrollü bir şekilde hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Unu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 6 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Aklınızda herhangi bir soru işareti kalmaması adına yoğurma kısmından hiç kesmeden hamuru yoğurup toparladım. Daha sonra da üzerini kapattım. Yumuşacık bir hamur oldu. Hamuru toparladıktan sonra 1-2 dakika kadar daha yoğurun. Bu tarz tariflerde hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Çok fazla un eklemesi yapmamak için bu aşamada sıvı yağını ekledim. Hamuru toparlıyorum. Bu aşamadan sonra 2 yemek kaşığı kadar un kullanmanız yeterli olacaktır. Hamurun yumuşaklığını görüyorsunuz. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. İstediğim kıvama geldi. Üzerini kapatıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar mayalandırıyorum. Havalar sıcak olduğu için 40 dakika kadar bir sürede çok güzel bir şekilde kabardı. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıyorum. Eğer bu işlemi yapmazsanız yaptığınız hamur işi tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Ben poğaçaları sade olarak hazırladım. Dilerseniz içli olarak da yapabilirsiniz. Bezeleri biraz küçük tutuyorum. Dilediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz.
Poğaçalarımı hazırladım. Hepsini yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. 15 dakika kadar tepsi mayası yapıyorum. Havalar sıcak olduğu için 10 dakikada yeterli olacaktır. 10 dakika kadar tepsi mayası yaptıktan sonra üzerlerine yumurta sarısı ve süt karışımı sürüyorum. Bir tatlı kaşığı kadar süt eklemeniz yeterli olacaktır. Yumurta sarısını bol bol sürüyorum. Bir kere sürdüm, daha sonra tekrardan üzerinden geçtim. Yumurta sarısı biraz bol. Üzerine çörek otu ve susam serpiyorum. Dilerseniz sade olarak da yapabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar poğaçalarımı pişiriyorum. Poğaçalarım fırından çıktı. Çok güzel bir şekilde kabardılar. Yumuşacık pamuk gibi oldu. Sizler poğaçanın güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.